Merhaba, benim adım Dicle Yağmur Kılıç. Ben İrem Aras. Adım Gamze. Aslı ben. Adım Yaren. Neşe Ejderoğlu. Adım Nida. Türk Hava Yolları'nda kabin amiriyim. İç mimarım. Avukat sayılırım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ekonomi okuyorum. Neden dans? Çünkü ben normalde duygularımı ifade ederken çok zorluk çeken bir insanım. Ama kendimi ifade etmek dans yoluyla çok kolay oldu benim için. Küçüklüğümden beri içimde olan bir şey beni dansla dışa vuruyor. Dansta çünkü hem bedenimizi kullanabiliyoruz hem kalbimizi kullanıyoruz. Beynimizi de kullanmamız gerekiyor. Her şeyi bir anda kullanabiliyoruz. Tüm duygularımızı vücudumuzla gösterebiliyoruz. Dans kendimi kendim gibi hissettiğim bir yer. Dans ederken bütün korkularımdan, bütün düşüncelerimden, hepsinden arınıyorum. Bambaşka bir insan oluyorum. Aslında bir dans fabrika duyuyordum ben hep. Çok yakın arkadaşlarımdan biri devam ediyor. Öyle olunca daha çok yankılanmaya başladı. Ve dedim ki ya ben neden yapmıyorum, neden denemiyorum ve kendimi burada buldum. Neden high heels? Gördüğüm videolarda beni buraya çeken herkesin özgürce hareket edebildiği bir ortam oldu. Özellikle high heels öğrencilerinin hani topukluyla dans etmeleri, Çisil Hoca'nın enerjisi Instagram'dan da bana yansıdı diyebilirim. Özellikle kadınlar olarak belli alanlarda toplumda baskılandığımızı düşünüyorum ve Çisil Hoca bir özgürlük vaadiyle geliyordu. Ve bu özgürlüğün verdiği bir güç de var. Beni buraya çeken şey, enerjiye inandığım için buranın enerjisi beni ait olduğum yermiş gibi kendine çekti. Buraya geldiğimde ben oluyorum, İrem oluyor sadece. Dışarıda farklı rollere girebiliyorsun ama sen buraya geldiğinde aynanın karşısında sadece İrem'sin. Beni burası, insanların bağırışları, bu duygu çekti aslında. Çekincelerim tabii ki oldu. 20 yaşındayım. Önceden bir spor geçmişim de olmadığı için hareketleri yapabilir miyim, vücudumu o forma sokabilir miyim diye çok düşünüyorsunuz. Çevremde bazı insanlar işte dansçılara nasıl bakıldığını bilmiyor musun gibi yargılarla biraz tuttu. Özellikle bir kadın olarak, biraz da ciddi bir mesleğin içinde bir kadın olarak dans ettiğin zaman sanki ciddiye alınmazmışsın, dans ettiğin zaman saygı duyulmazmışsın gibi bir korku yaşıyorsun. Ben de bu korkuları kesinlikle yaşadım. Bu korkuları aşmak için de aktif olarak çaba gösterdim açıkçası. Çünkü kendimizde bir şeyleri değiştirmeden aynı düzeni devam ettiriyor oluyoruz. Kendimle çok fazla barışık bir insan değildim. Biraz boyumu kısa buluyordum, kendimi kilolu buluyordum ve bunların aslında bir sorun olduğunu düşünüyordum. Mesleğim gereği hep erkeklerin içindeyim ve kendimi saklamam gerektiğini düşünüyorum. Düşünsene şantiyedesin ve sürekli yanında ustalar var ve sen bir kadın olarak onların içinden şöyle dimdik bile duramıyorsun. Ve ben bu videoları izlerken dedim ki ben bunların hiçbirisini yapamam. Çünkü kafamda yapamam diye bir şey oluştu aslında. İlk ders bütün kafamdaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı diyebilirim. Çisil Hoca yani güzel dans etmesinin yanında inanılmaz güzel enerjisi olan bir kadın gerçekten. Bir kere onun o spiritüel tarafı beni çok çekti ve dedim ki tamam ya doğru yerdeyim yani yaşasın. Genellikle kolay kolay insanların gözlerine uzun süre bakamam. Çisil Hoca başkasının gözünün içine bakmamızı istedi ve benim için bambaşka bir tecrübeydi. Bir süre sonra korkuların yok oluyor. Ben buradayım ve burada olmayı hak ediyorum hissinin verdiği özgüven de hayatın bütün alanlarına yansıyor. Yani dansta kalmıyor sadece burada öğrendiklerimiz. O platformda, o topukların üstüne ne kadar sağlam basabiliyorsan, ne kadar güçlü, kendine güvenli durabiliyorsan hayatta da fikrini söylerken, bir iş yaparken yine aynı güvende oluyorsun. Kendime karşı bakışlarım değişti. Kendi öz değerim daha önemli olmaya başladı. Çünkü kendimi fark ettim, vücudumu fark ettim, neler yapabileceğimi fark ettim. Ve kendime karşı daha saygılı bir insan oldum diyebilirim. Çekincesi olmasın. Çünkü içinden gerçekten geçiyorsa peşinden gitmesi için çekincesi olmaması lazım. Kimse dört dörtlük bir dans performans sergilemenizi beklemiyor. Sadece öğrenmemizi bekliyorlar. Deneyince aslında gerçekten özgüveninizi zedeleyecek ya da burada hareketi yapamadığınız için kendinizi kötü hissedeceğiniz hiçbir an olmuyor. Çünkü zaten buraya öğrenmek için geliyorsunuz ve öğrenip ayrılacaksınız. High heels dance deyince aklıma gelen 3 kelime: Özgürlük, Feminenlik. Kendini ifade etme. güç Ve dizlerimi asla kırmamak.